Herkese merhaba. Sizleri 2013 yılı Dünya Şampiyonluğu maçına götürüyorum. Beyazlarda Anant, siyahlardaysa Carlsen. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, E6, at C3, fil B4, Nimzoid savunması ata dolayısıyla D5'e baskı uyguluyor. F3, E4 sürüşünü hazırladı. Merkezde üstünlük kurmayı amaçlıyor. D5, merkeze piyon yerleştirdi. A3, ata açmazı alan file saldırdı. Rakibini fili ile ilgili karar vermeye zorluyor. Fil alır C3. Carlsen filden vazgeçiyor ama rakibinin piyon yapısını bozuyor. Ayrıca A3 sürdürdükten sonra filden vazgeçmesi de önemli. Anant fil A3 ile filin yokluğunda zayıflayan A3, F8 çaprazındaki koyu renkli karelere baskı uygulamakta zorlanacak. B alır C3, C5. C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. D4'e hücum etti. D alır C5 iyi bir tercih değil. Piyonlar dağılacağı için bu piyonları koruyabilmek mümkün değil. C alır D5. Anant C dikeyindeki duble piyonundan kurtuldu. E alır D5. E3. E4 sürülemediği için E3 ile idare etmek durumunda. D4 desteğini artırırken filin çaprazını açıyor. C4. Vezir kanadından alan kazanırken C3'ü yerine sabitliyor. At E2. F3 sürüşü merkeze hakimiyeti talep etmişti ama bu hamlenin dezavantajı ise atı doğal gelişim karesi olan F3'ten geliştirememek. At şimdilik filin çaprazını kapatsa da bu geçici bir durum. At C6. Soru işareti diyor ama bilgisayarın ikinci hamlesi. Bilgisayar H5 ile devam etmeyi öneriyordu. F3, E4 ile merkez ele geçirme planı yavaş olduğu için hızlıca şah kanadından atağa geçmek daha iyiydi. G4. Şah kanadından alan kazanıyor. Bu sürüş şah kanadındaki kritik kareleri zayıflatsa da şimdilik bu zayıflıktan faydalanmak kolay değil. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. Fil G2. C4 piyonu fili kısıtlıyordu. Bu yüzden fil G2 en iyi tercih. F3 piyonu filin çaprazını kapatsa da G2'ye yerleşen fil E4 sürüşünü destekliyor. At A5. At zayıflayan B3 karesine bakış attı. Kısa rok şahını güvenli konuma getirdi. Anant yavaş yavaş E4 sürüşü için hazırlıkları yapıyor. At B3. Ver kaleyi. Kale A2. Kale ikinci yataydan şah kanadına manevra edilip şah kanadı saldırısında kullanılabilir. B5. Anand'ın şah kanadında piyon çoğunluğu var ve şah kanadından atak oluşturacak. Buna karşılık Carlsen de vezir kanadındaki piyon çoğunluğuyla vezir kanadından atak oluşturmayı planlıyor. At G3. At G3 karesinden şah kanadı saldırısında etkin rol oynayabilir. A2'deki kalenin yatayı açıldı. İleride belki kale F2 ile F dikeyinde kaleler çiftlenebilir. A5. Carlsen hız kesmeden vezir kanadı saldırısına devam ediyor. G5. Şahın savunmasında etkili olan atı kovuyor. At E8. E4. Anant E4 sürüşünü gerçekleştirdi. Merkezde hakimiyeti oluşturdu. Aynı zamanda filin çaprazını açarak G5'i korudu. At alır C1. Anand'ın taşları şah kanadında yoğunlaştığı için B3'e yerleşen at taşlara baskı uygulayamıyordu. Oyunun yapısı açılmaya müsait. Oyun açıldığında fil çifti Anand'a üstünlük sağlayabilirdi. Vezir alır C1. Kale A6. Çok amaçlı bir hamle. Kale hem vezir kanadındaki saldırıyı desteklerken hem de şah kanadından gelen saldırıya karşı savunma rolünü üstlenecek. E5. Merkezi kapatarak merkezdeki taş değişimlerini engelliyor ve oyunu tek bir kanada daraltıyor. Böylece şah kanadı saldırısının etkisi katlanarak artıyor. At C7. At oyuna girdi. Kaleyi destekledi. F4. F5 F6 ile şah kanadından saldırıya devam edecek. Böyle pozisyonlarda pasif savunma
genellikle çözüm olmaz. Diğer kanattan başlatılan aktif bir karşı saldırı rakibin temposunu keser ve aynı anda kendi kanat planını yürütme fırsatı yaratır. B4. A alır B4. A alır B4. A dikeyi açıldı. Kale alır A6. At alır A6. Kaleler değişildi. F5. F6 ile şaha baskı kuracak. B3. Carlsen B dikeyinde geçer elde etti. Bu maçın kritik noktası şu. Tahta aslında ikiye bölünmüş durumda. Anant şah kanadında saldırıyı derinleştiriyor. Carlsen ise vezir kanadındaki geçer piyonunu yürütüyor. Oyun kim daha hızlı olacak sorusunun etrafında dönüyor. Bir tarafta mat ve taktik baskı, diğer tarafta terfi tehdidi ve soğukkanlı ilerleyiş. Vezir F4, F6 sonrasında vezir H4 ile şaha karşı atak gerçekleştirmeyi planlıyor. At tahtanın kenarında amaçsız kaldı. At C7, at şah savunmasına yardıma geliyor. F6, G7'ye hücum etti. G alır F6 yapılırsa G alır F6 devamında şah H8, kale G8 ile Anant açılan G dikeyinden kalesiyle şaha karşı atak gerçekleştirebilir. Bu da bir tercihti ama Carlsen şah kanadı piyonlarının dağılmasını istemiyor. G6. Dikeylerin açılmasına izin vermiyor. Hatları kapalı tutuyor. Vezir H4. Plan basit. Vezir H6 devamında vezir G7 ile mat etmek. At E8. Anant vezir H6 gelmeden Carlsen önlem alıyor. G7 karesini kontrol etti. Vezir H6. G7'den mat tutuldu ama Anant H piyonunu bloke etti. Kale F4. Kale H4 gelip H7'den mat etmek isteyecek. B2. Carlsen işte bu yüzden tarihin en iyisi. Anant şah kanadında muazzam bir baskı kurmuşken Carlsen tamamen soğukkanlı bir şekilde vezir kanadındaki geçer piyonunu sürmeye devam ediyor. Carlsen'in isteği vezir A5 gelip C3'e basmak. Devamında piyonları toplayıp sonrasında vezir terfi ederek oyunu bitirmek. Anand'ın taşları şah kanadında yoğunlaştığı için savunmaya dönmeye şansı yok. Vezirin oyuna geri dönmesi için çok fazla tempo harcaması gerekiyor ama zaman yok. Kale F4. Anand da artık geri dönüş olmadığını biliyor. Bu konumda en iyi savunmanın saldırı olduğunu görüp saldırıyı daha da derinleştiriyor. Kale H4 devamında vezir alır H7 mat isteyecek. Carlsen tempoyla B1 sürüp vezir terfi ediyor. Bu konumda en doğru hamle fil F1'di. Carlsen vezir önde olsa bile mat olduktan sonra materyalin önemi yok. Anand kale H4 sonrasında vezir alır H7 mat istiyor. Vezir D1, kale H4, H7'den mat istediğinde vezir H5. Carlsen matı engellemek için veziri vermek zorunda kalırdı. At alır H5, G alır H5, kale alır H5, ver H7'den matı. Fil F5, H7'den matı engeller ve konum eşittir. Nerede kalmıştık? B1, vezir. Anand'dan oyunu kaybeden hamle geliyor. At F1, vezir E1, kale H4'e gelirse Carlsen basitçe vezirle kaleyi alabiliyor. Böylece hem mat tehditlerini tamamen kesiyor hem de materyal avantajını koruyor. Anand'ın pozisyonda hiçbir aktif planı kalmadığı için oyun burada sona eriyor. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.